Stresle baş edebilmek, motivasyonu yüksek ve daha anlamlı bir hayat sürebilmek için bana yardımcı olacak tekniklerden bir diğeri de hedefler belirleme tekniği. Hedefler belirliyor musunuz? Ve bunları yazıyor musunuz? Daha da önemlisi. Yazdıktan sonra takibini yapıyor musunuz? Yapanlar bilirler. Gerçekten de doğru hedefler belirleyip bunları yazmak ve takibini yapmak o hedeflerin gerçekleşmesi olasılığını yükseltiyor. Bakın 1950'li yıllarda yapılmış bir araştırma var. Yale Üniversitesi öğrencilerinden hedeflerini yazmaları isteniyor. Ve öğrencilerin sadece %3'ü hedeflerini net, açık ve kurallara uygun bir biçimde yazabiliyor. Geriye kalan %97 ise ne istediğini bilmiyor. Bu boylamsal bir araştırma 20 yıl sonra yani 1970'li yıllarda bu öğrencilerin hayatları tekrar inceleniyor ve görülüyor ki hedeflerini açık, net, belirgin biçimde yazabilen o %3'lük kesim var ya, işte o %3'lük kesim hem gelir ve statü bakımından hem de mutluluk ve motivasyon bakımından geriye kalan %97'ye oranla çok daha iyi bir noktada hayatta. Evet, hedefleri yazmak, hedefler belirlemek ve bunları takip etmek gerçekten de iyi bir teknik. Ama kişinin doğru hedefleri belirleyebilmesi için bireysel farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Yani kendini yakından tanıyor olması gerekiyor. Bireysel farkındalık öyle bir yol ki kimi insanlar bir ömür boyunca bu yola çıkamıyorlar. Yani yaşıyor, doğuyor, büyüyor, askere gidiyor, işe gidiyor, evleniyor, çocuk yapıyor, işe gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve ölüyor. Peki sen ne için yaşadın? Hayat amacın ne? Bu hayatı senin için anlamlı kılan şeyler ne? Çoğu kişi bunun üzerine düşünmüyor. Oysa mutlu ve motivasyonlu olmanın koşullarından biri kişinin kendini tanıması. Koşullarından biri değil, hatta ilk koşulu kişinin kendini tanıması. Bireysel farkındalık için peki ne yapabilirim? Bireysel farkındalık için öncelikle değerlerimi belirleyebilirim. Değerler ne demek? Değerler hayatı benim için anlamlı kılan, hayatta benim için en önemli unsurlar demek. Peki ama değerlerimi nasıl belirleyebilirim? Değerlerinizi belirleyebilmek için kendinize bazı sorular sorabilirsiniz. Mesela şöyle bir düşünün. Son 6 ay içerisinde sizi en çok mutlu eden anı hatırlayın. Gözlerinizi kapatın, düşünün. Şu son 6 ay içerisinde neye çok sevindiniz? En çok sizi ne mutlu etti? O anı gözünüzün önüne getirin. Kimler vardı? Olay neyle ilgiliydi? Son 6 ay içerisinde mutlu olduğum bir an yok diyebilirsiniz. O zaman şunu hatırlayın. Son 6 ay içerisinde ya da 6 ayı birazcık daha uzatabilirsiniz. Son 1 sene ya da bir ömür boyunca beni en çok kızdıran, gerçekten öfkeden deliye döndüren olay neydi? Bunu hatırlamaya çalışın. Sizi en çok öfkelendiren olay neydi? Yanınızda kimler vardı? Olay neyle ilgiliydi? Bunu da mı hatırlamıyorsunuz? O zaman şunu düşünün. Son dönemde kendinizle en çok gurur duyduğunuz, gerçekten böyle sizi tatmin eden bir olay var mıydı? Bu olay neydi? Olay neyle ilgiliydi? Şimdi bu olayları hatırlıyorsanız eğer büyük bir olasılıkla bu olaylara anlam yüklediğiniz anlamına geliyor. Anlam yüklediğiniz şeyler sizin için değerli şeylerdir. İster kötü bir anlam yüklemiş olun, ister iyi bir anlam yüklemiş olun. Her halükarda bu olaylar sizin bir değerinizle örtüşüyordur. Bu yüzden bu olayları hatırlıyorsunuz. Değerler benim için en önemli unsurlar dedik ya. Mesela kimisi için hayattaki en önemli değer sağlıktır. Kimisi için ailedir. Kimisi için paradır. Kimisi için güçtür. Kimisi için başkalarının onayını almak, başkalarını etkilemektir. Yani diğer insanlarla var olduğunu hissediyordur kişi. Kimisi için güvendir. Kimisi için başarma duygusudur. Bir şeyleri başarabilmek. Bu değerleri belirleyebilmek çok çok önemli. Size değerleri belirlemenizde faydalı olması amacıyla bir doküman ekleyeceğim eğitime. İndirebilirsiniz bu dokümanı ve bu dokümanı önünüze alıp sizin için en önemli değerleri işaretleyebilirsiniz. Bu dokümanla bir çalışma yapmanızı isteyeceğim. Öncelikle dokümanı önünüze alın, değerleri okuyun. Ve bu değerler arasından sizin için en önemli 10 tanesini seçin. Bakın buradaki değerlerin hepsi önemli. Hepsi önemli değerler ama sizin için en değerleri hangisi? Bakın değerleri belirlemek şu açıdan da çok çok önemli.
Beni ne mutlu eder sorusunun cevabını biliyor musunuz? Sizi en çok ne mutlu eder? Çoğu kişi bunun cevabına hemen para diyor. Evet, para gerçekten de bizi mutlu ediyor. Ama paranın miktarı mutluluğun miktarını belirlemiyor. Mutlu olabilmek için belirli bir miktar paraya ihtiyacımız var gerçekten de. Yani temel yaşamsal ihtiyaçlarım için belirli bir miktar para olmazsa olmazım. Evet, tamam. Peki bunun üzerine çıkan miktarlar mutlulukla doğru orantılı mı? Yani miktar yükseldikçe mutluluğum da yükseliyor mu? Araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Gerçekten de para evet belli bir miktara kadar mutluluğu belirliyor ama onun üzerindeki miktarlar mutluluğu garanti etmiyor. Eğer öyle olsaydı hiçbir zenginin depresyona girmemesi gerekirdi. Ama durum böyle değil. Demek ki beni ne mutlu eder sorusunun cevabına para demek gerçekten de kendimi tanıdığımı göstermiyor olabilir. Belki de benim için gerçekten en yüksek değer paradır. Bilemiyorum, onu siz belirleyeceksiniz. Ama şunu düşünmenizi istiyorum ikinci soru olarak. Gerçekten de paraya ihtiyacınız olmasa, yani hayatınız boyunca çalışmanıza gerek olmayacak kadar çok paranız olsa, ne yapmak sizi çok mutlu ederdi? Bir düşünün. Paraya ihtiyacınız yok. Para zaten geliyor bir yerden. Ne yapmak sizi gerçekten mutlu ederdi? Bütün gün yatmak mı? Hiç sanmam, bir süre sonra sıkılacaksınız. Dünyayı gezmek mi? Yeni şehirler keşfetmek mi? Çalışmak mı? Birilerine yardım etmek mi? İşte bu soruya vereceğiniz cevap sizin değerlerinizi ortaya çıkarıyor. Değerlerim o kadar önemli ki değerlerim benim seçimlerimi belirliyor. Değerlerim benim hayatımı belirliyor, kararlarımı belirliyor. Beni ne mutlu eder sorusunun cevabını belirliyor. Mutluluğun tek bir formülü yok. Çünkü mutluluğun formülü herkese göre değişiyor. Benim için mutluluğun formülü A'dır. Senin için B'dir. Öbürküsü için C'dir. İşte bu formülü bulabilmek için önce ilk yapmam gereken şey değerlerimi belirlemek. O yüzden lütfen o dokümanın çıktısını alın ve o doküman üzerinden sizin için en çok değerli olan, en çok önemli olan 10 tane unsuru belirleyin. İlk aşamada bunu yapmanızı istiyorum. 10 tane unsuru belirleyin. Belirlediniz mi? Şimdi geldik ikinci aşamaya. İkinci aşamada ne yapacaksınız? İkinci aşamada şunu yapmanızı istiyorum. Bu seçtiğiniz 10 tane değeri önemine göre numaralandırmanızı istiyorum. Ve karşısına yazmanızı istiyorum. Mesela benim için hayatta en önemli değer aile mi? Hemen karşısına 1 yazacağım. 1 numara olmazsa olmaz. 1. Olmazsa olmaz değeriniz hangisi ise onun karşısına 1 yazın. Sonra ondan sonrakini belirleyin. 2, 3. Birden 10'a kadar numaralandırın. En önemli değer 1, daha az önemli 2, daha az önemli 3 diye giderek numaralandırmanızı yapın. Böylelikle sizin için en önemli 10 değeri belirlemiş, bu 10 değeri de kendi içerisinde önceliğine göre sıralandırmış olacaksınız. Öncelik sıralandırması yaparken şunu düşünün. Hangisinden vazgeçebilirim? Bu 10 tanesinden vazgeçmem gerekse ilk önce hangisinden vazgeçerim? İlk önce vazgeçebileceğiniz değerin karşısına 10 yazın. Daha sonra 9, 8 böyle de gidebilirsiniz. Bu şekilde de belirleyebilirsiniz değerlerinizi. Peki değerlerinizi belirlediniz. 1'den 10'a kadar numaralandırdınız. Şimdi gelin şu anki hayatınıza bir bakalım. Şimdi bu numaraların yanına bir tane çizgi atın ve şunu düşünün. Şu anki hayatınıza baktığınızda, hayatınızı yaşama biçiminiz, eylemleriniz, vaktinizi ayırdığınız unsurlar en çok hangi değerle alakalı? Bunu yaparken şöyle bir uygulama yapmanızı istiyorum. Kağıdın üzerindeki tüm değerlere bakın. İşaretlemediklerinizde dahil olmak üzere, bakın özellikle söylüyorum, işaretlemediklerinizde dahil olmak üzere. Şu an vaktinizi en çok, enerjinizi en çok hangi değere ayırıyorsunuz? O değerin karşısına 1 yazın. Daha az ayırdığınızın 2, daha az ayırdığınızın 3. Böyle 1'den 10'a kadar bu sefer böyle bir sıralama yapın. Bu sıralamayı yaparken şununla karşılaşabilirsiniz. Mesela ben demişimdir ki hayatta benim için en önemli değer aile. Ailenin karşısına 1 yazmışım. Güzel. Şimdi geldim
ikinci numaralandırmamıza. Hani dedim ya, en çok enerjinizi ve vaktinizi neye harcıyorsanız ona 1 yazın diye bu sefer. Aile benim için 1 numara önem sıralamasında ama eylemlerime baktığımda, vaktimi ayırdığım değerlerime baktığımda sıralamamı yapıyorum. Bir bakıyorum ben hiç aileme vakit ayırmıyorum. Ailem ilk 10'umda yok. O zaman ben mutlu olabilir miyim? Değerlerimle eylemlerim eğer birbiriyle çakışırsa, ortak nokta bulamazsam o zaman mutlu olamam. Mutluluğun formüllerinden biri de kişinin değerleriyle uyumlu eylemlerde bulunmasıdır. Şöyle düşünün. Ben bir bakmışım ki bütün vaktimi işime ayırıyorum. Aileme hiç vakit ayıramıyorum. Haftada bile bir kahvaltı edemiyoruz onlarla. O zaman belki ben çok para kazanıyorum. Evet. Ama benim için en önemli olan değer hala karşılık bulamıyor. Bu durumda mutlu olabilir miyim yeterince? Hayır. O zaman ne yapmam gerekiyor mutlu olabilmek için? Değerlerimle ilgili hedefler belirlemem gerekiyor. Bir hedefin bana uygun olması ve beni mutlu edebilmesi için değerlerimle alakalı olması lazım. Değerlerimle alakası hedefler beni mutlu etmez ki. Bakın bugün çok insan bu hataya düşüyor. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençler. Üniversite sınavına hazırlanırken kendi değerlerinden ziyade ona dayatılan değerler üzerinden gidiyor. Hangi meslek çok para kazandırıyor? Hangisi daha çok tercih ediliyor? Buna göre bir meslek belirleyeyim. Hayır, bu değil. Senin için önemli olan değer hangisi? Önce bunu belirleyeceksin. Senin için önemli olan değerle alakalı bir meslek seçtiğinde zaten ne yaparsan yap para kazanırsın. Çünkü değerlerinle alakalı bir mesleği gerçekleştirdiğinde zaten o mesleği iyi yapacaksın. Neden iyi yapacaksın? Çünkü onu seveceksin. O sana iş gibi gelmeyecek. Sevdiğin işi yaparsan, ne işi yaparsan yap para kazanırsın. O yüzden önce ben ne istiyorum'a bakmak gerekiyor. Ben ne istiyorum bu hayatta ya? Beni ne mutlu eder? Benim amacım ne? Hedeflerim ne? Bunu belirleyebilmek için önce değerlerimi belirleyeceğim. Değerlerimi belirledikten sonra şöyle genel bir hayatıma bakacağım. Peki benim şu anki hayatım bu değerlerle ne kadar uyumlu? Mesela bu numaralandırmayı yaptınız. Aynı rakamı alan değeriniz var mı? Her 2 numaralandırmanızda da aynı rakamı alan değeriniz var mı? Varsa kaç tane? 10'da 1 mi? 10'da 2 mi? 10'da 0 mı? Bunların hepsi size bir şey anlatıyor. Her 2 numaralandırmanızda da aynı değeri alan, aynı rakamı alan değerleriniz varsa o zaman güzel, iyi haber. Değerlerinizle uyumlu bir hayat yaşıyorsunuz demektir. Ancak hiç tutturamadıysanız ya da 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3 ise bir şeyler yapmanız gerekiyor anlamına geliyor bu. Hayatınızda bir takım değişiklikler yapmanız gerekiyor. İşte hayatınızda yapacağınız bu değişiklikler de ilk 10'unuzla alakalı olmalı. Peki hedefler belirleyebilmek için önce değerlerimi belirlemem lazım dedik. Ardından ne yapmam gerekiyor? Şimdi bir hedefin bana uygun olabilmesi için evet değerlerimle alakalı olmalı. 2, mutluluk hedefimin bir kere somut ve net olması gerekiyor. Bakın hedeflerle istekleri de birbirinden ayırmam gerekiyor. Hedefler aslına bakarsanız isteklerin ete, kemiğe bürünmüş halidir. İstekler çok geneldir. Mesela mutlu olmak istiyorum. Aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Bu bir istek, bir hedef değil. İstekler çoğu zaman ölçülemez. Hedefler ise ölçülebilir. İsteği hedefe dönüştürebilmek için ne yapmam lazım? 1, belirginleştirmen lazım, somutlaştırman lazım, netleştirmen lazım. Yani mutlu olmak istiyorum. Çok genel, çok genel. Mutlu olmanın bir sürü yolu var. Hangisi? Aileme daha fazla vakit ayırarak mutlu olmak istiyorum. Hala genel. Peki ben bunu nasıl daha somut hale getireceğim? 1, zaman sınırlaması koyacağım. Zaman sınırlaması. Ne kadar süre içerisinde? Ne zaman başlayacaksın buna? Mesela yabancı bir dili öğrenmek istiyorum. Benim için en önemli değer yeni bilgiler öğrenmek. Yabancı bir dili öğrenmek istiyorum. Hedef değil. Ne kadar süre içerisinde? 6 ay içerisinde İtalyancayı en az orta seviyede konuşacak kadar bilgi edinmek istiyorum. Şimdi bir hedef oldu. Neden biliyor musun? 1,
Çünkü sen bir zaman sınırlaması koydun. Mutlaka hedeflerin zaman sınırlaması olması lazım. Aksi takdirde hayata geçmez. Sigarayı bırakmak istiyorum. Ne ara? Bir ara. O ara hiç gelmez. 6 ay içinde azaltarak bırakacağım. Eğer azaltarak bırakma yöntemini kullanacaksan tabii. Kilo vermek istiyorum. Ne ara? Bir ara. Olmaz. 6 ay içerisinde 10 kilo vereceğim. Bak bu bir hedef. Çünkü zaman sınırlaması var. Mutlaka bir zaman sınırlaması olmalı. 2. Hedefleri belirlerken ölçülebilir olması çok çok önemli. Olabildiğince rakamlaştırmaya çalışın, rakamsallaştırmaya çalışın. Mesela sigarayı azaltacağım dedin ya. Azaltmak derken neyi kastediyorsun? Yani 3 paketten bir tane eksik içmek de azaltmak, 3 paketten bir taneye düşürmek de azaltmak. Rakamsallaştırman lazım. Kilo vermek istiyorum. Kaç kilo? Kilomu azaltmak istiyorum. Ne kadar? 6 ay içerisinde 5 kilo, 6 ay içerisinde 10 kilo. Mutlaka rakamsallaştırmaya çalışın. Olabildiğince somutlaştırın. Mesela bir çiftlik açmak istiyorum. Bir çiftlik açmak istiyorsun. Ne kadar süre içerisinde? 5 yıl içinde. Tamam, uzun vadeli bir hedef. Peki kaç metrekarelik bir alan? Neyin üzerine? Faaliyet gösterecek mi? Ne üzerine olacak? Ne bileyim, ördek çiftliği mi olacak? İnek çiftliği mi olacak? Tavuk çiftliği mi olacak? Hangi şehirde? Bütün detaylarını kafamda belirlemem gerekiyor ve kafamda bu detayları belirledikten sonra kendime kilometre taşları belirlemem gerekiyor. Yani onu küçük adımlara bölmem gerekiyor. Mesela dedim ki 6 ay içerisinde 5 kilo vereceğim. Hedefimi belirledim. Orta vadeli bir hedef. 6 ay içerisinde 5 kilo vereceğim. Hedefi belirledikten sonra kendime kilometre taşları oluşturmam lazım. 1. Yine zaman sınırlaması olacak bu arada kilometre taşlarımın da. Bu akşamdan itibaren spor yapmaya başlayacağım. Spor yapmak derken bu akşamdan itibaren her akşam 30 dakika egzersiz yapacağım. Bu akşamdan itibaren her akşam 30 dakika egzersiz yapacağım. Ve her hafta bunu 5 dakika arttıracağım. Bu akşamdan itibaren kendime eşofman alacağım. Yarın diyetisyene gideceğim gibi küçük adımlar, kilometre taşları belirleyip yavaş yavaş o hedefe doğru harekete geçmem gerekiyor. Hedefe doğru harekete geçerken bu arada gerçekçi olmak da çok önemli. Daha doğrusu hedefler belirlerken gerçekçi olmak da çok önemli. Şimdi birdenbire ben her akşam 1 saat koşacağım dersem bu çok gerçekçi olmayacaktır. Eğer hiç spor yapmıyorsanız küçük adımlarla başlayın. Bu da bir tekniktir. Özellikle tembeller için çok etkili bir tekniktir. Küçük adımlarla başlamak. Küçük adımlarla başla. Gerçekçi ol. Her akşam 1 saat koşamazsın. Yapma. Bu akşam 10 dakika egzersiz yapacağım. Yarın akşam 5 dakika daha arttıracağım. Öbür akşam her gün 5'er dakika arttırarak ilerleyeceğim. Ya da belki haftada bir 5 dakika ilerleyeceğim. Tembellik seviyeme göre belirleyeceğim bunu. Dolayısıyla küçük adımlar belirlemek ve o adımlarda ilerlemek hedefe doğru motivasyonumu arttıracaktır. Hedef belirleme ile ilgili olarak şimdiye kadar söylediklerimi özetlemek gerekirse, hedefler 1. Değerlerimle uyumlu olmalı. 2. Mutlaka somut, net ve belirgin hedefler olmalı. Olabildiğince detaylandırılmış olmalı. 3. Hedeflerimin mutlaka bir zaman sınırlaması olmalı. 4. Hedeflerim ölçülebilir olmalı. Hedeflerimi olabildiğince rakamlara dökebilmeliyim. Hedeflerle ilgili belirtmek istediğim son 2 şey daha var. Bunlardan bir tanesi hedeflerimizin gerçekçi olması gerektiği. Gerçekçi olması derken neyi kastediyorum? Hedef öyle bir noktada olmalı ki ne çok kolay ulaşılabilir gerçeklikte olmalı ne de çok zor, imkansız bir gerçeklikte olmalı. Hedefler bu ikisinin ortasında bir yerde yer almalı. Yani harekete geçmek için beni biraz zorlamalı. Bir de eğer hedeflerimi yazılı hale getirirsem bu hedefleri bilinçaltım açısından daha da somutlaştırmış hale getiriyorum. Bu yüzden gerçekleşmesi ihtimalini de arttırıyorum. O yüzden yaptığınız hedefleri, belirlediğiniz hedefleri mutlaka yazılı hale getirin ve bunları görebileceğiniz bir yere asın. Asın ki her gördüğünüzde, her gözünüz çarptığında o hedef kendini size hatırlatsın ve harekete geçmek için sizi arkanızdan iteklesin.